Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir soruyla beraberiz. Sorumuz şöyle. Bir şirketin 4 farklı bölümü varmış. ABCD bölümü. İlk bölümde olanlar aylık yaptığı satışın %13'ünü ve artı 500 TL alıyormuş. İkinci bölümde yani B bölümünde olanlar yaptığı satışın %22'sini alıyormuş ve ekstradan bir para almıyormuş. C bölümünde olanlar ise çalıştığı saat başına 7 TL alıyormuş. Yani aylık çalıştığı saat başına 7 TL alıyormuş. Evet, D bölümünde çalışanlara bir örnek ise sorunun hemen altında verilmiş. Mesela bu çalışanımız haftada 48 saat çalışmış. Artı 8 saati 10 lira fazladan almış yani. Yani 80 TL fazladan almış. Bir ayda 4 hafta olduğu için 4 ile de çarpmış. 4 ile çarpmanın mantığı bu. Totalde 1440 TL almış. Şimdi biz bunu C diline dökeceğiz. Sade basit bir şekilde tek tek anlatmak istiyorum size açıkçası. Evet, iki değişkenimiz var. Float X bu kullanıcıdan girdi almak için. Bu girdiğimiz float da olabilir. Yani 48,5 saat de çalışmış olabilir. Ondan mütevellit float aldık x'i. Harf olarak hangi bölümde çalıştığına dair onu da char biçiminde aldık. Bir tane etiketimiz de var geri dönmek için. Onu ben anlatacağım. Goto etiketi ve işimize yarayan bir şey. Şimdi printf ile abcd bölümlerini kullanıcıya göstertiyoruz. Ve kullanıcıdan hangi bölümde olduğunu seçmesini istiyoruz. Ve bu girdiğimiz char biçiminde olacağından scanf içinde %C çağrıya aldık. Buraya da hemen akabinde başına bir tane boşluk bırakmayı unutmayın. Daha iyi okunabilirliği açısından. Özellikle char kısmında buna dikkat edebilirsiniz. Öbür türlü burayı silseniz de bir şey olmaz. Evet, if ve else'lerle kullanıcının girdiği sayıyı kontrol edip ona göre ona özel bir formülle maaşını hesaplayacağız. Şimdi ilk f bloğumuzun içinde y'miz biliyorsunuz char biçimindeydi. Yani direkt karşılaştırma yapabilirim. Tabii tırnakları unutmayın. Char kısmında tırnaklar oldu. Normalde bunu silerdik. Şimdi kullanıcı büyük adaya girebilir, küçük adaya girebilir doğal olarak. Onun için buraya veya işareti yani ikisini de kabul ederiz anlamına geliyor. Girdiğinde ilk A bölümünde çalışanımız yaptığı satışın %13'ü değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Aylık ne kadar satış yaptın diyeceğiz. Printf içinde böyle bir panel gösteriyoruz. Aylık yaptığın satışı gir lütfen gibisinden. O da giriyor. Float cinsinden giriyor. Yani virgüllü bir sayı da olabilir. 40,5 saat çalışmıştır. 50,5 saat çalışmıştır. Düz bir sayı istemediğimiz için float sayıyı aldık bu şekilde. Sayıyı aldığımız zaman bu sayının %13'ünü alacağız. Tamam mı? X çarpı 13 bölü 100. Parantezlere de dikkat edin daha iyi okunabilirliği açısından. Artı aylık 500 TL veriyoruz ve printf içinde aylık kazancını e, veriyoruz kullanıcılara. Yukarıda tanımlamanıza gerek yok. Burada da yapabilirsiniz. Şimdi printf içinde aylık kazancı 2 nokta üst üste %.2f daha hassas bir hesaplama için isterseniz bunu bir de yapabilirsiniz. Şimdi eğer kullanıcı B bölümünde ise yaptığı satışın yani aylık yaptığı satışın %22'si. Bu en basit olanı. Şöyle bir panel aylık yaptığınız satışı giriniz lütfen. Bu slash n'leri de koymamın nedeni çıktığı kendime göre düzenlemem. Onu da siz kendinize göre yaparsınız. Şimdi scanf ile x'i istedik. Yani float x. Kullanıcı aylık yaptığı satışı girdi. Biz bunun %22'sini aldık. Float z'ye atadık. Sonra printf içinde aylık kazancı 2 nokta üstte gene aynı şeyi boşluk tl ve z'yi çağırdık yazdık. Şimdi gelelim eğer kullanıcı C sınıfında ise girdi her iki harften bir tanesini girdi. Her ikisini de kabul ediyoruz. Şimdi C sınıfında ne demiş? Çalıştığı saat başına yani aylık çalıştığı saat başına hemen burada yaptığı satış yerine aylık saat. Tamam. Kullanıcı aylık çalıştığı saati girdi. Bu saati float cinsinden aldık ve geldik ne kadar çalışmışsa misal 170 saat çalışmıştı 180 saat çalışmışsa ekstradan hiçbir para vermeden direkt çalıştığı saat başına 7 TL veriyoruz. Şimdi gelelim D kısmına. D kısmında aldık. Küçük de büyük de fark etmiyor aldık. Burada haftada çalıştığı saati soracağız biz. Normalde bir insan 40 saat çalışıyorsa bu kullanıcımız mesela 48 saat çalışsın. Tamam mı? Her hafta 48 saat çalışıyormuş. Burada geldim. Her ihtimale karşı kullanıcıdan sayı almayı garantilemek için yani kullanıcı harf de girebilir. Harf istemiyoruz. Biz sayı girsin bize. If içinde scanf'i kontrol ediyorum ben. Şu şekilde bir kontrol yaptığınızda sayı dışında herhangi bir şey girdiğinde hata verecek. Birazdan hepsini çıktıda göstereceğim size. If scanf aldık. Baktık sayı mı? Evet sayı. Geç aşağı. Baktık sayı değil.
Lütfen geçerli bir sayı gir, uyarı sesi ve Goto geri 1'e geliyoruz. Yani Goto'yu burada anlatayım size. Şimdi Goto deyimini kullanmak için örneğin bir etiket ismi, herhangi bir isim. Geri 1 ben kullandım. Geri 1, 2 nokta üst üste en yukarıya değişken tanımlamasından hemen sonra yazdığımız kod bloğun, yani dönmek istediğiniz, kullanıcıyı döndürmek istediğiniz kod bloğun üzerine bırakıyorsunuz. Geri 1. Onu burada mesela hangi kısımda ben onu geriye döndürmek istiyorsam buraya goto geri etiket ismini yazıyoruz, geri 1 ve noktalı virgül. Burada dikkat etmeniz gereken iki nokta ve noktalı virgül. Burada kullanıcı bana haftada saat girmedi, yanlışlıkla harfe bastı. Ben onu hop başa gönderdim. Tekrardan sınıf seçip gelecek buraya. Ben onu hatalı giriş yaptığı için geriye yolladım. Goto'nun mantığı bu. Çok basit ve işe yarar. Biz de bölümünde if ile başta bir kontrol yaptık, tamam mı? Şimdi kullanıcı kontrolden geçti. Bir sayı girdi. Haftada 48 saat çalışmış, örnek veriyorum. Geldi yeni if else bloğuna. Şu kısım bir blok. Şu ayrı bir kısım bir blok. Şu else de yukarıdaki ABCD bloklarının else'si. Yani burada da bir kontrol yapıyoruz. ABCD yerine kullanıcı farklı bir şey girdi. Hop onu goto geri at buraya başa. Gene sınıf seçecek. Yani olabildiğince kontrolleri yapmaya çalıştım. Şimdi ilk F'imizden geçti. Kullanıcı sayı girdi ve 48 saat çalıştı. Gelecek if else bloğuna. 48 burada mı? Değil. Hayır. Gel buraya. Burada değilse mesela 48x 40'tan küçük bütün sayılarda burayı alacak. 40'tan büyük bütün sayılarda burayı alacak. Yani burada değilse otomatikman buradadır. Sayı 40'tan büyük olduğu için klasik formülümüzü uyguluyoruz. Haftada 40 saat artı geriye taşan saatleri, örneğin haftada 40 saat ise bir ayda 160 saat çalışacak, değil mi? Ben bunu en sonunda 4 ile de çarpacağım. Yani şu an bir hafta üzerinde hesap yapıyoruz. En son 4 ile çarpıp bir aya dağıtacağız bunu. Mantık bu. 48'di değil mi? O zaman 48 eksi 40'tan 8 saatimiz elde kalıyor. Onu da 10 ile çarpıyoruz ve haftada olan toplam buraya geliyor. Ondan sonra 4 ile çarpıldığında bu aylık bir paraya dönüşüyor. Şimdi isterseniz yavaştan konsolumuzu açalım, bir çalıştıralım, derleyip çalıştıralım. Evet, konsolumuzu açtık. Bizi hemen böyle bir giriş ekranı karşılayacak. ABC'de bölümleri yukarıda sıralanacak. Lütfen hangi bölümdeyseniz yazınız. Örneğin ben A bölümündeyim arkadaşlar. Küçük harfle girdim. Böyle kontrollerinizi yapmıştı değil mi? Yani büyük değil de küçük girmek ister. Tıkladık. Aylık yaptığınız satışı giriniz. Örneğin aylık ben 10.000 liralık bir satış yaptıysam bunun %13'ü alınıp üzerine 500 TL eklenecek. 10.000 TL bir satış yaptım ben. Bunun %13'ünü almam gerekiyor. Şöyle bölü 100 yaptım. %13'ünü buluyoruz. Ve buna 500 TL bir hediyesi var. Ekliyoruz. 1800 TL. Gördüğünüz gibi ilk bloğumuz çalışıyor. Şöyle ben B sınıfındayım. Aylık yaptığınız satışı giriniz. Evet, yaptığı satışın %22'sini alacak. Bakalım doğru hesaplayabilecek mi? Örneğin büyük bir rakam girmek istiyorum. 150.000 bir satış yaptım ben aylık. Hatta daha hassas olması için 155.677 diyebiliriz. Ve Enter'a basacağım. Bakalım %22'sini doğru alacak mı? Aylık kazancın şu kadar şu kadar diyor. Bakalım. Tamam, sayımı gördüm. Bunun %22'sini ben almak istiyorum. Çarpı 22 eşittir bölü 100. Evet. Tamı tamına çok doğru bir hesaplama. Çalıştır dedim kodumu. D dedim. Haftada kaç saat çalışıyorsun diye önüme bir seçenek geldi. Ben haftada 55 saat çalışıyorum. Çok çalışan birisiyim örneğin. Sallıyorum rastgele. Haftada 55 saat çalışıyorum. Bakalım ne diyecek. Aylık kazancınız 1720 TL diyor. Gelelim şimdi hesaplamasına. Haftada 40 saatini 7 TL'den hesaplayacağız. Geri kalan 15 saatini ise artı 10 ile çarpıp ikramiyesini veririz. Ve haftada bu kadar para aldı diyeceğiz. Sonra bunu ayla döküp 4 ile çarpıp ayla dökeceğiz. Bu kadar basit. 40 saat çarpı 7. 280 artı diyorum. Geriye kalan 15 saatimizi 10 ile çarpıp 150 diyorum ve topluyorum ve bunu da aylığa dökeceğimiz için 4 ile çarpıyorum. 1720. Gördüğünüz üzere bu hesaplamamız da gayet doğru bir şekilde çıktı. Şimdi gelelim hata bölümlerine. Burası önemli ve güzel açıkçası. Çalıştır diyorum. ABC'de ben elim çarptı 5 dedim. Örnek veriyorum. Lütfen geçerli bir harf giriniz. Ses çıkarttı ve gene başlangıç ekranına gelen Goto deyimi bizi başa attı. Tamam mı? Şimdi gelelim bu aynı hatayı D bölümü içinde bakalım. Oradaki Goto deyimimiz de çalışıyor. Hemen D bölümüne geldim ben. Hangi bölümde? D bölümde. Haftada kaç saat çalıştınız diyor. Elim yanlışlıkla tireye çarptı. Evet, yanlışlıkla tireye çarptı elim. Bakınız beni en başa attı. Lütfen hangi bölümdeyseniz yazınız. Şimdi gene ben D bölümüne geldim.
Haftada kaç saat çalıştınız? Gene soruyu sordum. Bu sefer de elim yanlışlıkla D'ye geldi. Benden sayı bekliyor ama ben gene harf girdim. Bakalım ne yapacak? Bakın ben D'ye bastım. Beni bu sefer çok güzel bir yere atacak. İzleyin hemen. Evet, haftada kaç saat çalıştınız? Gene aynı soruyu attı. Yani başa atmadı. Bu sefer tekrar bölümü istemedi benden. Direkt hata yaptığım yere atadı beni. Evet, Goto deyimini gördük. Bu soruyu çözdük beraber. Bir de slash A'nın ses çıkarma özelliğini de gördük. Şöyle tam ekran yapıp isterseniz resmini falan çekmek isterseniz şöyle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.